Yeni dönemde 9. bölümde karşınızdayız arkadaşlar. Soru cevap özel bölümünden hemen sonra yine bir kitap ekseninde sizlerle hayatı, insanları konuşmaya devam edeceğiz Beyza ile birlikte. Bu arada ben Fatma Türk. Ben Beyza Yaşar. Hep sonradan söylüyoruz bunları. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. İnşallah yeni dönem bereketiyle gelir. Yaz tatili sebebiyle ince bir kitap okumayı tercih ettik. Bu bölüm için Anton Çehov'dan 3 Yıl isimli kitap okuduk arkadaşlar. Kısa ve öz bir kitaptı. Kitapta işlenen ana konu evlilik, sorunlar, tek taraflı aşk, katlanılmaz ölçüdeki mutsuzluklar, şikayet edilen hayatlar fakat bunun için çabalamayan insanlar diyebiliriz. Hemen Beyza'ya uzatıyorum mikrofonu. Beyza'cığım nasıl buldun kitabımızı? Teşekkür ederim. Ben kitabı sevdim öncelikle. Birazcık bu kitabı seçmekteki amacımız Fatma'nın dediği gibi biraz kısa olmasıydı ilk öncelikle. İkincisi de bu konu üzerinde hiç konuşmadık. Bu eksende hiç sohbetimiz olmamıştı. Ben birazcık da o sebepten biraz heyecan duydum doğrusu okurken. Ben kitabı çok beğendim. Şöyle ki çok beğendim. Döngüsel olarak evet belli sorunlar var. Onlarla ilgili de konuşacağız. Evlilikle ilgili herkesin farklı farklı yaşadığı tecrübeler var kitapta bahsedilen. İlişkiler üzerinden hatta. Bence bütün ilişki kurulumları güzeldi. Kardeş ilişkileri de vardı mesela çok güzel işlenmişti. Geçen sefer mesela hani bir kardeş ilişkisi üzerinden konuştuğumuz ilişkinin tam tersi güzel ve destekleyici bir kardeş şeyi de okuyoruz aslında kitabı bütün kurulumu içerisinde. O açıdan da benim hoşuma gitti. Ama ben bir alıntıyla başlamak istiyorum. Bunun üzerinden bu eksenden ilerlemek istiyorum. Bununla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum çünkü. Laptev orada durmaya devam etti ve çıkıp gitmeyi kendi kendine beni burada tutan ne diye sormayı sürdürdü. Hem kendine hem de özgür ve mutlu bir hayat yaşayabileceği kırlara, ormanlara gitmek yerine avluda taşların üzerinde havlamayı seçen şu siyah köpeğe kızıyordu. Kendisinin ve şu siyah köpeğin avludan çıkıp gitmesini engelleyen şeyin aynı güç olduğu çok açıktı. Bağımlılık ve kölelik durumuna alışmak. Şimdi bu kitabın sonlarına doğru geçen bir bölüm. Bu arada son birkaç sayfa içerisinde geçen bir alıntıydı bu paylaştığım. Bunun üzerinden okumanın bence bütün metni güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü kitabın başında senin de belirttiğin gibi biraz önce daha böyle tek taraflı bir aşk, o sevgiyi çok da önemsemeyen, görmezden gelen bir kadın aslında öyküsü okuyoruz. Fakat sonlara doğru iş değişiyor ve çok tatlı tatlı değişiyor bence. Yani insanların olgunlaşmasını, belli sorunlardan sonra hayata bakış açılarının ne derece değiştiğini, kadının ayrı, erkeğin ayrı aslında ne şekilde değiştiğini görüyoruz ve evlilik 3 yıl, buradaki 3 yılda onu üzerinden verilmiş birkaç yerde daha geçiyor ama 3 yıllık bir ilişkiyi okuyoruz yani aslında biz kitabın başından sonuna kadar. Bu 3 yıl içerisinde evliliğin nasıl dönüştüğünü güzel bir şekilde gösterdiğini düşünüyorum ben. İlk başlardaki sorunlar, zorlanmalar ve sorgulamalar aslında kitabın sonuna kadar devam ediyor. Ama gelindiği nokta itibariyle insanda böyle biraz daha bir yaşayalım, akışa bırakalım. Aslında şu anda her şey o kadar da kötü değil. Güzel, bir ilişki içindeyim ve paylaşıyorum, paylaşabiliyorum. Yani şöyle söyleyeyim böyle bir duygu bırakıyor. Ve bence bu güzel bir duygu. Çünkü evliliği konuşacaksak ya da ilişkiyi konuşacaksak aslında sürekli bir değişim ve dönüşüm de konuşmak durumundayız. Dönemsel olarak bu dönemin özellikle evliliklerine baktığımda ben en büyük sorunun burayla alakalı olduğunu düşünüyorum. Değişim normalde akışta zaten çok hızlı. Yani sosyal medyanın hayatımızda olması, normalde hayatları çok hızlı yaşıyor oluşumuz aslında bizi aynı hızda değiştiriyor da. Yani bilgiye maruz kalmak gibi düşünmek lazım bunu. Her bir maruz kaldığımız şeyle aslında değişiyoruz. Yani sabah kalktığımız insanla akşam yattığımız insan aslında aynı değil. Bir şekilde herkes farklı kaynaklardan farklı şeylere maruz kalıyor. Tabii buradaki maruziyet önemli. Yani neye maruz bırakıyoruz kendimizi? Bu ayrı bir soru. Bunu ayrı bir yere koyuyorum. Ama evlilik içinde şunu görüyorum çok net mesela. Kadınlar çok daha hızlı değişiyor ve dönüşüyor. Erkekler çok daha yavaş değişiyor ve dönüşüyor. Ve bu ciddi bir problem haline geliyor. Burada da mesela öyküde de adam baştan beri aslında farkında birçok şeyin. Bunu görüyoruz. Sorgulaması da bu yönde. Yani bunun tek taraflı bir aşk olduğunu, sadece kendisinin aşık olduğunu, karşısındaki kadının ona aşk en azından kendi hissettiği gibi bir duygusu olmadığını,
Hatta zaman zaman etraftan da gelen yorumlarla neden acaba benimle evlenmiş olabilir gibi sorgulamalara da giriyor. Zengin bir adam. Acaba param için mi evlendi gibi sorgulamalardan da geçiyor bu süreçte. Ama enteresan, bence buradaki kadın tiplemesi de çok ilginçti. Yani çok değişik, sakin, duran bir kadın ve aslında neyi neden yaptığını da çok sorgulamayan bir kadın olduğunu düşünüyorum ben. Çok düşünmüyor hareketleri ve duyguları üzerine. Belli inançları var. Bu inanç çerçevesinde işte mesela sadakatle ilgili sadık olması gerektiğini düşünüyor. Evlilikle alakalı olarak. Bir şekilde kendini birçok şeyden koruyor aslında. Bu süreçlerini, bu 3 yıldaki değişimi çok böyle çalkantılı, çok zorlu, böyle ilişkilerden ilişkilere savrulduğu falan bir zorlanma, bir gelişme değil. Kadın daha sakin sakin gelişiyor ve değişiyor. Bence adama göre daha az insan var hayatında. Ben öyle hissettim hep okurken. Adam daha sosyal, daha fazla hani kardeşleri itibariyle de aile işi yapıyorlar. Ailesiyle yakın hep görüşüyor onlarla, ki onlar babasıyla olan ilişkisini görüyoruz kitapta falan. Bütün bunlar üzerinden bir çerçeve çiziliyor bize. Ama benim en çok dikkatimi çeken şey bu evliliğin, ben daha karanlık bir şey bekliyordum aslında. Belki ondan bana etkileyici gelmiş de olabilir. Mesela Çehov'un bu öyküyü bu şekilde bitirmesi bana etkileyici geldi. Daha böyle hani ihanetli, entrikalı falan bir içerik bekliyordum ben. Bitirdiğimde bunu fark ettim. Çünkü hiçbir bilgim yoktu. Sadece hani kitabı açtım ve okumaya başladım. Araştırma yapmadım yani öncesinde. Sadece karar verirken kitaba konusunu, ne konu, hangi eksende konuşacağız, bu bizim için önemli olduğu için sadece onunla ilgili böyle bir hızlı araştırma yapmıştım. Onun dışında başka hiçbir bilgim yoktu ama ben dediğim gibi daha böyle zorlu bir metin bekliyordum. O noktada bana böyle yumuşak yumuşak, sakin sakin o insan dünyasındaki sorgulamalar, değişimler, dönüşümler, ölümler, ölüm var sıklıkla kitapta. Yakınlarını kaybediyorlar. Ana karakterimiz, kahramanımız önce kız kardeşini kaybediyor. Ondan sonra da çocuğunu kaybediyor. Bebek, küçük bir bebek vefatı var. Ve bunlarla alakalı, bunların içinden geçtiği süreçleri, bu ölümlerin herkesi nasıl etkilediğini. Aile kavramı mesela bence çok kuvvetli kitapta. Ölen kardeşinin kızlarını mesela korumaları, kollamaları, yanına alması, ona bakması. Karısını da bu noktada, yani hep böyle bir taraftan hani bana aşık mı, neden benimle evlendi falan gibi sorgulamalarla birlikte aslında kuvvetli de bir aile olma şeyi de görüyoruz. Dinamiği de görüyoruz. O çocuklarla ilgilenilmesi, duygusal destek verilmesi konusunda mesela bence kadın iyi iş çıkarttı kitap boyunca takip ettiğim noktada. Annesini kaybetmiş aslında kız çocuklarına duygusal destek elinden geldiği kadar verme noktasında özveriliydi. Dediğim gibi böyle sert şeyler okumuyoruz, sert duygular okumuyoruz. Sadece baba ve iş hayatıyla ilgili böyle şeyler geçiyor içeriklerde, içerlerde, aralarda. Ama onun dışında yakın ilişkileri, yakın ilişkiler arasındaki bazen kör noktaları da gördüğümüzü düşünüyorum. Bazen çok sorgularız bazı şeyleri. Yani neden böyle, neden oluyor ya da neden olmuyor? Neden bunu böyle yapıyor ya da neden bunu bu şekilde yapmıyor gibi. Yakın ilişkilerdeki o kör noktaları da bence belirgin bir şekilde veriyor. Ama işte bir tarafıyla da o çok yakın ilişki halinde olmayla birlikte gelen 3 yılın sonunda farklı bir yakınlaşma, farklı bir eş dinamiğini de gördüm ben. O açıdan bana etkileyici geldi. Yani böyle bir son doğrusu ben beklemiyordum. Sürpriz bir son oldu benim açımdan. Şunu da söyleyerek bitirmek istiyorum. Sen nerelerden etkilendin çok merak ediyorum çünkü. Karakterler çok sıradan ve çok hayatın içinden karakterlerdi. Yani hiçbirisi böyle aşırı dramatik, çok böyle aman hani bu da ne kadar ilginç bir tipleme falan diyebileceğimiz böyle ironik şeyler yoktu. O açıdan da bence güzeldi. Çok çok doğaldı, çok olağandı. Yani her bir karakterle ilgili şöyle birazcık kendi böyle çevremize, tanıdığımız insanlara odaklansak böyle insanlar var yani hepimizin çevresinde aslında. O açıdan da bence bu biraz daha insanın metne yakınlaştırıyor. Ve daha kendi hayatın üzerinden ya da psikoloji üzerinden süreci daha anlaşılır kıldığını da düşünüyorum. Çünkü öbür türlü ne kadar çok dramatik şey artarsa, efekt artarsa
insan onu ister istemez kendi hayatından biraz daha uzaklaştırıyor. Çünkü normal akışta hayatlarımızda çok patolojik durumlar yoksa dramatik yaşamıyoruz. Bu kadar yüksek yaşamıyoruz yani. Hani böyle kendini yerlere atan, kıskançlık, büyük kıskançlık patlamaları, krizleri geçiren patolojik bir durum yoksa insanın hayatında ya da böyle bir insan yoksa daha olağan ve sıradan yaşıyoruz hayatlarımızı. Zorlukları da böyle yaşıyoruz. O açıdan da metin daha böyle bir kolay uyumlanabilme sağladı benim açımdan. Ben bu açıdan sevdim. Konuyu da dediğim gibi bence bu insanın değişmesi, dönüşmesi, ilişki içinde hatta değişmesi ve dönüşmesi meselesini güzel aktardığını düşünüyorum. Evet, teşekkürler. Gerçekten öyle. Benim de dikkatimi çeken mekansal olarak konu Rusya'da geçse de aslında hala günümüzde insanı merkezinde barındırdığı için hepimizi yakından ilgilendirmesi çok güzel değil mi? Mesela böyle bir şey okuyorsun, ilişkilere bakıyorsun, hala aynı şeyleri, aynı problemleri yaşıyoruz. O açıdan da çok kıymetli. Bir de ben Çehov'un dilini çok seviyorum. Böyle sade, yalın, insanı yormadan direkt konuya girmesi, hiç uzatmaması çok hoşuma gidiyor. Yani yazım şekli o kadar güzel ki direkt insanı konunun içerisinde hissettiriyor. Oyun yazarı olduğu için kendisi hayal edebiliyorsunuz. Direkt gözünüzde canlandırabiliyorsunuz yani. O açıdan da kıymetliydi. Ben şey üzerine çok düşündüm. Bazı kararlar alıyoruz hayatımızda ve çok fazla hesap yapmadan ya da geleceğe yönelik bir şekilde plan program yapmadan kararlar veriyoruz ve bütün hayatımızı etkiliyor bu aldığımız kararlar. Bunların üzerine biraz düşündüm. Böyle hayati kararların nasıl alınması gerektiğini biraz konuşabiliriz belki de. Yani ne gibi şeylere bakılması gerekiyor? Yani burada mesela Yulia bu kararı verirken biraz düşündü biliyorsun. Acaba ben doğru karar mı verdim dedi. Babasıyla bir konuşma yaşadı. Konuşmadan hemen sonra çelişkili bir şekilde ruh haline girdi. Yani orası çok enteresan değil miydi? Evet ama Yani biraz düşündüğü bence biraz netleştirelim. Bir iki gün mü düşündü? Ne kadar düşündü? çok evet ya şöyle benim dikkatimi çeken Julia'nın duruşunu koruyamamasıydı orada. Mesela bir şey sergiledi, bir tavır sergiledi ilk başta, bir ret cevabı verdi fakat bunu koruyamadı. Çünkü belli bir toplum baskısı var üzerinde. Ya da yaşadığı dönemle de alakalı ama bu günümüzde de aynı şekilde. Yani sen kimse bir şey söylemese de belli bir yaşa geldiğin zaman evlenmen gerekiyor gibi bir algı var ya. Bu algıya binaen böyle yaptığını düşünüyorum. Yani Julia böyle bu kararı vermek zorundaydı gibi. Öte yandan hiç yani haz etmediği veya da ilgi duymadığı bir insanla böyle bir yola girmiş olması. Ama sonra senin de dediğin gibi yaşanan onca şeyden sonra dönüşmeleri güzel. Yani demek ki burada şey ilişkilerin insanları nasıl dönüştürdüğüne ışık tutmuş gibi Çehov yani daha çok. Bir ilişkideki dinamikler değiştiği sürece aradaki o bağlar da böyle yani hem yerinden oynayabiliyor, tekrar güncelleniyor veya da kopabiliyor. Kopma noktasına da gelebiliyor. Buna da çok güzel dikkat çekildiğini düşünüyorum açıkçası. Karar alma ve verme konusunda ne kadar mesai ayrılmalı, neler göz önünde bulundurulmalı, kişi neleri değerlendirmeli gibi noktaları belki de konuşmak gerekiyor. Ama şimdi konuşuruz da herkesin işte kendi kişisel şeyleri var. Önem sıralamaları var. Yani bunları nasıl konuşacağız ben de bilmiyorum o yüzden. Ben bana göre doğruları söylerim, sen sana göre doğruları söylersin. Bu da bir insanların işine yaramayacaktır. O yüzden belki de konuşmadan direkt başka noktalara geçebiliriz. Bir de sen şey söylemiştin, maruz kalmakla ilgili. Mesela şu an günümüzdeki bu bilgi trafiğine maruz kaldığımızı söylemiştin ya. Ben de geçtiğimiz günlerde belki bir sene falan oluyordur. Bir öyküye şöyle başlamıştım. Maruz mu kaldım, razı mı oldum diye. Yani maruz mu kalıyoruz, razı mı oluyoruz? Gerçekten bu soruyu sormamız lazım. Biz de bir şekilde kabul ediyoruz gibi. Tamam maruz bırakılıyor olabiliriz ama sınırlarımızı biz koruyamıyor muyuz o zaman yani? Biz bir şeyleri kabul ediyoruz. Kapı içeri alıyoruz. Kapının dışında bırakmıyoruz. Bu da benim çok düşündüğüm bir şeydi. O yüzden sen bunu söyleyince bir yüzünde gülümseme belirdi. Kim neye maruz kalıyor ya da razı oluyor üzerinde biraz düşünebilir diye düşündüm açıkçası. Kardeş ilişkileri benim de çok hoşuma gitti. Aynı zamanda Laptev'in babasının nasıl bir kişilik yapısı olduğunu çok güzel işlemiş değil mi? Mesela sağlıksız bir aileden gelince kardeşlerin seçimlerine bakar mısın? Hepsi bir şeyden kaçar yani bir şeyden kaçmak için seçmişler sanki bu yolları gibi. Aslında mutsuz hayatlar yaşamışlar hepsi ayrı ayrı. Bu da yine bizim her zaman konuştuğumuz şeye isabet ediyor. Aile travmaları, çocukluk travmaları bizi sonraki zamanlarda büyük ölçüde etkiliyor. Aldığımız bütün kararlarda etkileyebiliyor.
Bu da benim için biraz böyle düşündürücü oldu. Bunlar geliyor aklıma. Özellikle şeyi sormak istiyorum sana. Ben şey düşündüm Yulia hakkında özellikle. Kadın olarak kendi hayatının tuğlalarını öremediği için, hani sen dedin ya çevresi biraz daha az Laptev'e göre. Çünkü henüz daha çok genç olduğu için yaşı da kendi şeylerini oturtamamış. Oturtamadığı için de başkasının çevresine uyumlanmaya çalışıyor, entegre olmaya çalışıyor. Hatta Laptev'in böyle ufak kıskançlıkları da oluyor. Bu cinsel bir kıskançlık da değil. Sadece şey, benle vakit geçirmek istemiyorlar. Hadi beni dışlıyorlar gibi bir şey de var. Bu çok enteresan gelmişti. Halbuki oradaki arkadaş ortamı sana ait aslında yani. Hı hı. Sen bu ortamı ona sunuyorsun. Ama bunun farkında değil. Çok garipti gerçekten orası. Sen bu konuda benim gibi hissettin mi yoksa ben mi bunu böyle biraz büyütüyorum? Yo, doğru, bence de öyle. Yani zaten burada Yulia ile ilgili durum tam olarak, yani biz aslında bu 3 yıllık süreçte bu ilişkinin değişimindeki dinamikleri tamamen Yulia üzerinden görüyoruz. Yani onun olgunlaşması, onun büyümesi, onun bazı şeyleri fark etmesi ve onun ilişki kurmaya başlaması ile ilgili bir şey. Aslında adamın ilişki kurma şekli hiç değişmiyor baştan sonuna. Hani dedim ya, zaten durum bu. Burada sadece biz bu öykü içerisinde tersten gördük. Normalde adam kadın dönüşerek adama uyum sağlayacak bir olgunluğa geldi. Normalde, genelde şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu kadar zamanlık mesleki tecrübeme dayanarak normalde tam tersi oluyor. Yani kadınlar çok fazla gelişiyor, büyüyor. Sorumluluk noktasında, ne istediğini bilme noktasında, bence burası biraz da buralarla alakalı. Fakat erkekler bu noktada çok yavaş. Yani burada da aslında biz erkek kahraman noktasında çok büyük bir gelişme görmüyoruz. O başta nasılsa aslında bitişte de aynı adam. Aynı sorgulamalar noktasında, aynı yerde, aynı şeyleri sorguluyor sona kadar. Fakat kadın değiştiği için bu 3 yıllık süre içerisinde biz kadının daha çok değiştiğini ve dönüştüğünü görüyoruz. Onun için artık son 3 yıl sonunda geldikleri noktada daha doyumu yüksek bir ilişkiye başlıyorlarmış gibi bir noktada bitiyor kitap yani. Bize öyle bir duygu da bırakıyor. Çehov en azından. O zaman şöyle bir şey soracağım şimdi. Tabii ki biz 3 yılı görüyoruz ve 3 yılın sonunda kadının belli bir olgunluğa geldiğini, görünüş olarak, dış görünüş olarak da belli şekilde Evet. olgunlaştığını, aynı zamanda ruhsal anlamda da, manevi anlamda da olgunlaştığını görüyoruz. Bunun üzerine bir 3 yıl, bir 30 yıl daha koyduğumuzda ne olacağını çok merak ettim. Çünkü bu başından itibaren gelişmeyen, dönüşmeyen veya da hatta bazen gerileyen erkek modeli bu kadın modeliyle nasıl bir çatı altında kalmaya devam edecek? Burası çok güzel bir nokta. Çünkü mesela o kişiden hiç bahsetmedik. Kitapta bir kadın karakter daha var. Aa, evet, o çok tatlı. Evet, evet, ve bence tam olarak burasıyla çok bağlantılı senin söylediğin. O zaten bence benim tanımlamam, benim gözümden. Senin de onu tanımlamanı isterim. Adını hatırlayamıyorum şu anda, çok özür dilerim. Karakterin ismini hatırlamıyorum ama Polina'ydı galiba. Polina, Polina. tamam, Polina diyelim. Öyleydi galiba, evet, P'li bir isim vardı. O da daha zeki bence. Daha ne istediğini bilen. Kesinlikle kendi ayakları üzerinde durma noktasında takıntılı derecesinde bir özgüveni olan. Kimseden yardım, erkeklerden özellikle tırnak içinde yardım olarak, bir destek olarak bir şey talep etmeyen, maddi olarak kesinlikle bir şey istemeyen, kendi parasını kazanabilen, bu noktada kendi özgürlüğünün olduğu, daha güçlü, yine bunu da tırnak içinde özellikle yani bu kelimeyi söylemek istiyorum çünkü öyle bir vurgu var kitapta. Daha güçlü bir kadın, daha sert bir yapı bu arada. Böyle hissettiğini ve düşündüğünü direkt söyleyen karşısındakine, bu böyle olmalı ya da bunu böyle yapmalısın gibi, çok doğrudan, yani Julia'nın aslında çok ters bir şey değil mi? Yani burada böyle iki Evet. uçta iki karakter oluşturulmuş gibi. Bu noktada bu senin söylediğin şey bence bu açıdan önemli. Mesela bu kadın uzun süreli olarak ki bu ilişki içerisinde sadece duygusal olarak beslenebildiği sürece kalabilir. Ama Yulia öyle değil. O daha farklı bir yapı bence. Yani 3 sene içinde büyüdü ama gelişim ve dönüşüm itibariyle, yine bu benim kitap içerisindeki bilgim dahilinde sezgilerim itibariyle söylediğim bir şey, tabii ki bilemeyiz ama hani konuşuyoruz. Bundan sonraki 3 senelerde bu kadar hızlı gelişeceğini düşünmüyorum mesela, ben Yulia'yı görsem. Öyle olmayacağını düşünürdüm.
Yine mutlaka Anladım. bir takım değişiklikler, zihinsel olarak büyümesi, yaş alması tabii ki, yani yaşlanıyor olacak ne olursa olsun. Hayattan birçok şey öğrenecektir ama çok hızlı bir ivme kazanacağını zannetmiyorum entelektüel olarak. Şey bile güzel bir örnek mesela. Çok güzel seçilmiş örnekler vardı. Bir sergi geziyor Julia. Hı hı. Evet. Çok hoştu değil mi? Çok tatlıydı o Hı mesela. hı. İlk başta bütün resimler ona aynıymış gibi geliyor. Yani hep hiç değişik bir şey yok Doğru. sanki gibi. Manzara resimleri bunların hepsi. Sonra yavaş yavaş her bir resmin önünde uzun zaman geçirip o resme dikkatli baktıktan sonra aynı sergiyi tekrar geziyor ve bu sefer resimler ona aynı görünmemeye başlıyor. Mesela bu bile çok ilginç bir gelişim aslında. Zihinsel bir gelişim. Yani Hı her hı. şeyin aynı olmadığı, aynıymış gibi gözükse bile hani içlerinde büyük farklılıklar olduğunu ve buna ancak dikkat vererek ve bir şekilde zihinsel bir aslında farklılık ve gelişmeyle bakarak ulaşılabileceğine dair çok tatlı bir örnekte. Yulia'da böyle şeyler görüyoruz yani entelektüel olarak da. Bu açıdan bence senin söylediğin örnek üzerinden bu çift için en azından Hı böyle hı. bir sorun uzun vadede olmayacaktır diye düşünüyorum. Mesela bu çift uzun süre mutlu bir hayat yaşayabilecek potansiyelde bir çift. Ama diğer kadın üzerinden bunu söyleyemem. Hı hı. Çünkü o kadının kafası bir gün atabilir. Yeter artık, yani sen ne yapıyorsun sen? Böyle beklentilerim, böyle isteklerim, böyle taleplerim var falan deyip adama yürüyebilir. Ve adam bunun altından kalkamaz. O yapıda bir tip değil yani adam. Kesinlikle öyle. Ben de öyle düşünüyorum. İlginç ama yani mesela Julia'nın aslında kabullendiğini de görüyoruz. Mesela latte bu. Elimizdeki malzemeler bu. Evet. Yani buradan bu olur. Ben Evet. bir tık daha kendimi geliştireyim ya da dönüştüreyim en azından. Ve sonra yani o noktayı koruyayım. Çok güzel bence. Olabilir yani mantıklı geldi bana şimdi bu. Bu iki çifti yani düşündüğümüz zaman Polina ile mesela Lapte bir araya gelseydi senin de söylediğin gibi yani yüksek ihtimalle Polina bunu şey yapabilirdi. Kabullenemezdi. Belli bir dönem sonra şey derdi herhalde çocuk bakıcısı mıyım ben falan diyebilirdi diye düşünüyorum. Hı hı, hı hı. İlginç bir tespit oldu. Aslında günümüzde de bu tür şeyleri konuşuyoruz yani. Bayağı ilişkiler dinamik. Hala canlı ve aynı canlılığını koruması işte o açıdan çok çok kıymetli. Bu noktada bir şey ilave edeceğim. Belki hani bugün dediğin için bunu ilave etmek istiyorum. Aslında bugün de sorun aynı. Karşımızdakinden beklentimiz de kilitleniyor mesela. Hı Yani hı. evlilikte de ya da her türlü ilişki için bu geçerli. Karşıdan bir şey bekliyoruz ve karşıdaki kişinin, buna eş diyelim, hani eşler üzerinden diyelim, kitap bu kurguda olduğu için eşlerden bir beklentisi var herkesin, ama kimse şuna bakmıyor, yani bu kişi, bu senin dediğin şey bu noktada çok önemli. Bu kişi benim bu beklentimi karşılayabilir mi, karşılayamaz mı, yani bu Hı hı. beceri var mı? Çünkü bir beceri olması lazım ki geliştirilebilsin. Şey gibi diyorum ben buna, bazen bu örneği veriyorum seanslarda, bilgisayar programı gibi. Hı hı. Bazı şeyler yüklenebilir. Ama bazı şeyler var ki yükleyemezsin. Yani yazılım buna uygun değil. Kabul etmiyor. Böyle bir şeyse eğer karşımızdakinden beklentimiz bu yüklemeyi yapamayacağımız gibi ise, ki yüklemeyi de bu arada hani bazı yeni şeyleri yükleyebiliyoruz. O da izin verirse yapabiliyoruz bu arada. Hani o ayrı bir konu. Karşımızdakinin gelişmesi açısından. Böyle bir şeyle girilecek bir yol değil bu. Yani ben bir, burada önemli bir şey var yani, bu Yolina'nın bunu, bu kabullenme hali bence bu noktada çok önemli. Çünkü birçok kişi, ya ben bir evleneyim de bu değişir zaten, ya da bunu Hı değiştiririm hı. zaten, ya da bunu istediğim noktaya getiririm zaten gibi bir mantaliteyle evleniyor aslında. Çok kişi de var bu. Doğru. Onun Kesinlikle için de senin katılıyorum. dediğin gibi biraz önce kararlar çok hızlı veriliyor. Güç hissediyor birçok kişi kendinde. Kitapta hani buna dair bir bilgi yok ama bugün buna dair çok şey görüyoruz. Aldatıcı bir güç. Kesinlikle öyle. Kesinlikle o kadar güçlü değiliz. Yani gücümüz, şunu çok net söyleyebilirim. Gücümüz sadece kendimizle ilgili ve kendimizde işe yarıyor. Güç dediğimiz şey. Hı hı. Karşımızdakinde güç işe çok az yarar ve hatta birçok zaman ters teper yani. Yani egosal bir probleme dönüşebilir orada. Kesinlikle. Evet. Mutlaka savaş, mücadele çıkar yani. Ben de öyle olduğuna inanıyorum. Mesela şey de düşündüm. Babasının bu baskın tavrı, hani önce işte annesini, daha sonra çocukları sindirmiş olması da biraz düşündürücü. Şimdi bu babasına gelecek olursak, garip bir şekilde
Laptev'in önce kaçtığını görüyoruz. Baba evinden kaçıyor. Tüccarlıktan, işten bir şekilde kaçıyor. Üniversiteyi başka bir şehirde okuyor falan ya. Daha sonra ama yine dönmek zorunda kalıyor. Hatta babasının işte rahatsızlığı ve kardeşinin de aynı zamanda sağlık problemleri yaşaması sebebiyle işin de başına geçmek zorunda kalıyor. Şimdi burada bir kader, yani yazgısal bir şey de var. Kaçtığın zaman bazen yuvaya dönmek zorunda kalabiliyorsun yani. Kaçamıyorsun istediğin gibi. Ya da insan nerede durabilir? Ne zaman yani kaçmayı bırakmalı gibi. Bazı şeyleri düşündüm gerçekten. Ne kadar kaçabiliriz biz? Kaçmaya hakkımız var mı gibi sorularda sorduran bir kitap. Çok kısa bir kitap ama insan işte böyle şeyler üzerine düşündürüyor. Çok. Gerçekten öyle. Ben bu söylediğin şey üzerinden hani çünkü bu bahsettiğimiz şey Laptev. Ana karakter zaten ana kahraman kitabın. Şöyle bir şey düşündüm. Bu soru bir kere zor bir soru çünkü bence zaten Laptev baştan sonuna kadar çok uyumlu bir adam. Sakin yapılı ve uyumlu bir adam olduğunu düşünüyorum. Ve biraz böyle şey olduğunu da düşünüyorum. Sevgi dolu da bir adam bence. Yani o yumuşak tavrıyla birlikte. Şimdi burada hani merhameti var. Kardeşlerine, ailesine, babasına bile bu noktada aslında. Şimdi burada bu geriye dönüş şeyi kadersel dediğin yer var ya. Bu aslında bir tarafıyla verdiğimiz kararlarla belirleniyor gibi geliyor bana. Yani şunu da yapabilirdi. Laptev daha sert bir yapı olsaydı ne yapıyorum canım ne yapayım? Ya batarsa batsın. İşi ben mi şey yapacağım, toparlayacağım? Ben mi döneceğim? Ben mi duracağım işin başında? Yapmıyorum hiçbir şey de diyebilirdi aslında. Yani bunu yapan insanlar da yok mu? Var. Ya da ben işte uzak kalmak istiyorum. Girmek istemiyorum ki istemiyor aslında. Ama ona rağmen bunu bu şekilde dile getirmiyor. Bunu bir sorumluluk olarak görüyor. Yapılması gereken bir şey olarak görüyor ve yapıyor. Hani bu noktada burada çok böyle kişisel dönüm noktalarımız olduğunu düşünüyorum ben. Bir şeye evet ya da bir şeye hayır deme noktalarımız. Şimdi burada Laptev bu noktada çok hayır diyebilen bir yapı değil bence. Kitap boyunca hep bunu böyle görüyoruz. Kardeşleri açısından da çok yardımsever. Sadece yardımseverliğini kardeşleri açısından değil, başka böyle özellikle durumu iyi olmayan fakir öğrencilere falan verdiği desteklerden falan da bahsediliyor kitap boyunca. Yardımsever birisi yani. Hı İyi hı. huylu, böyle yumuşak bir adam. Bence buralar etki ediyor bu tarz şeylerde. Yani kadersellikte de o hep verdiğimiz kararlara göre bir yol açılıyor önümüzde. Ve orayla alakalı şeyler geliyor. Çok zorlayıcı bir baba karakteri olmasına rağmen yine de orada çok bana neci olamıyor. Çok uzaklaşmıyor. Ama şey güzel bence senin bu söylediğin bağlamda tavrını değiştiriyor ama. İşle ilgili daha bilmedikleri kapalı hesaplar varken geldiği noktada daha sorumluluk alan bir yere taşıyor kendisini ve diyor ki artık daha açılacak yani açılacak bu ve ben öğreneceğim ne olduğunu eğer bu işin başına ben geçiyorsam Hı hı. ben bu işin sorumluluğunu alıyorsam tam olarak alıyorum ve artık kimse birbirini kandırmayacak deyip işin sorumluluğunu da üzerine alıyor. Bu açıdan güzel. Yani oradaki hani değişim ve gelişimleri buralardan görüyoruz bence. Büyüyor herkes ve büyürken nerelerde sorumluluk alabildiklerini görüyoruz. Bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu kitaptan bana ne kaldı dersen böyle hani bir dipnot olarak ben şey söylerim galiba. Yaşadığımız evlilik hayatının veya ilişkilerin o sağaltıcı tarafı var ya, iyileştirici ve dönüştürücü kısmının bizim biraz elimizde ve davranışlarımızda olduğunu gösteriyor. Hem beklenti bakımından söylediğin gibi beklentileri düşürme veya da çoğaltma bakımından, hem de davranış türünü seçme açısından. Bir de bir şey yaşıyorsun, bir acı yaşıyorsun. Mesela bebeğini kaybetme durumu söz konusu. Bu büyük bir acı ve o acı seni tek bir paydada birleştirebiliyor eşinle. Veya tam tersi de olabiliyor. Çünkü bazı tetiklenmeler de yaşayabilirsin ve karakter özelliklerin acını farklı şekilde ifade etmene uygundur ve karşıdaki kişi seni anlamayabilir ya da yanlış anlayabilir. Bunlar da ortaya çıkabiliyor. Yani bu herkesin ilişkisinde olumlu anlamda bir düzelmeye gidecek diye bir şeye işaret etmiyor benim gözümde. Bu tamamen biraz da şansla ilgili diye düşünüyorum. Yani her şey biz böyle her şey de elimizde değil gerçekten. Tamam, bazı noktalarda bazı şeyleri düzeltebiliriz, değiştirebiliriz ama bazı tepkilerimizi de, özellikle çocukluktan gelen bir şeyse bu, farkında olmadan hani dürtüsel bir şekilde aniden ortaya çıkan bir şey varsa belki de olumsuz anlamda da yani gelişebilir diye düşündüm. Bunların Laptev ve Yulia nazarında çok güzel dönüştüğünü, 3 yıl içerisinde tabii değerlendirebildiğimiz kadarıyla çok güzel dönüştüğünü görebiliyoruz ama her ilişkide de böyle olmuyor tabii. Bunu da söylemek gerekiyor.
Hatta tam tersi bir noktaya savrulabilirdi senin dediğin gibi. Yani bu Evet. tamamen bir parçalanma, ayrılma, boşanma noktasına gidebilirdi aslında. Yani kitabın başında buna dair şeyler okuyoruz. Hani hiç ortak bir paydada buluşamadıkları, ortak bir şey geçiremedikleri bir süreç var. Yani o açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Bu gelişme üzerinden görüyoruz. Aynen söylediğin gibi yani bunun bir garantisi yok. Tam tersi bir noktaya doğru da gidebilirdi. Kesinlikle ben de öyle düşündüm. Öyle. Bir de mesela bu kadar kısa bir aşk novellası, aşk öyküsü olmasına rağmen sosyal tabakayla ilgili de çok şey öğreniyoruz kitapta. O günün Rusyası ne gibi şeylerle mücadele ediyormuş? Mesela işçi hayatı nasılmış? Bunlara da çok güzel açık tuttuğunu düşünüyorum. Yani o sosyal düzen eleştirisini de yapıyor. Mesela bir cümle vardı, bir saniye. Bizim gibi halk tabakasından olanlar mücadele ederek doğru yolu bulana kadar kardeşlerimizin birçoğunun kemikleri yerde yatmaya devam edecek diyor. Yani aşk öyküsüne bunu da sığdırmış. Bu da çok güzeldi. Veya bir tane daha bir yer vardı. Bakayım. Bir tüccar ticaret yapmayı değil, hakimiyet kurabilmeyi sever. Sizin ambarınız bir ticaret kurumu değil, aksine bir işkence odası. Evet, sizin yaptığınız ticaret için kişilikten yoksun, boynu bükük tezgahtarlara ihtiyaç var. Bu yüzden onları çocuklarından beri önünüze bir lokma ekmek için ayaklarınıza kapılmaya zorlayarak, veli nimetleri olduğunuz düşüncesine alıştırarak yetiştiriyorsunuz. Üniversite mezunu biri ambarınıza almazsınız ama diye bir eleştirisi de var. Yani aslında Çehov burada kendi kişisel duruşunu ve eleştirilerini de eklemiş. Ama çok yani yerinde ve zamanda kullanmış bunları. Evet, evet. Mesela çalışanların dövülmeleriyle ilgili falan şeyler çok etkileyiciydi bence. Bayağı böyle hani insanlık dışı bir muamele gördüklerine dair çok şey var ki bu çocuğu olmasına rağmen mesela kendileri de böyle bir muameleye maruz kalıyorlar. Çok ilginç. Yani patron çocuğu olmalarına rağmen bir tarafıyla bakıldığında ama o tabakada yani sıfırdan yetiştiriliyorlar işi öğrenme açısından gibi düşündüm ben. Ve oradan geçerken o dayak yenecekse mesela o da yiyor yani. Patron çocuğu olmasının bir şeyi yok orada. Ekstra bir önemi yok. İlginç gerçekten. Yani sosyolojik olarak içinden geçtiği dönemle ilgili dediğin gibi çok şey öğreniyoruz. Mesajlar da var hatta bunlarla ilgili bence. Bir de şimdi buna ek olarak bir şey daha söyleyeceğim. Panorov karakteri vardı ya, o iğrenç insan. Bu eş ve baba figürü olarak yani mide bulandıracak türden bir insandı. Kadınlara bakış açısı tamamen güzellik ve üreme üzerinden olduğu için biraz böyle irite olarak okuduğum bir karakterdi. Biraz araştırma yapayım dedim. Kıymetli, çok kıymet verdiğimiz zaman, yani bugüne kadar kıymet verdiğim en azından. Schopenhauer'ı birazcık gömmek istiyorum arkadaşlar. Kendisinin Aşkın Metafiziği isimli kitabını okudum. Okumaz olaydı dediğim bir kitap oldu. Ben bilmiyordum açıkçası. Tabii bu benim şeyim de olabilir, yani eksikliğim de olabilir. Zamanında okusaydım daha iyi olurmuş. Ama bugüne nasipmiş. Her şeyin bir zamanı var. Buradan bazı alıntılar yaparak değerlendirmeler yapalım. Beyza'nın da bu Schopenhauer'ı fikrini merak Schopenhauer ediyorum. gömmek istiyor. Şu anda ben herkese vereyim önden haberi de. Ona göre dinleyin yani. Evet, önce şöyle bir ufak ufak giriş yapalım. Önemli bir ayrıntı var. Ben hemen şunu merak ettim. Çehov dedim. Bu düşünce yapısına nasıl ulaştı? Şimdi biliyorsun bazı yerlerde Almanca kelimeler de kullanıyor Çehov. Yani öyküsünde Reinheit diye bağırdığı yer, o saflık, o temizlik dediği yerler vardı. Şimdi bu zaten belli ki Schopenhauer okumuş yani. Biraz temeli oradan almış. Çünkü 1860 yılında doğmuş Çehov. Schopenhauer da 1788'de doğup 1860'da ölmüş. Yani o birisi ölmüş, birisi doğmuş arkadaşlar. Bunu da söyleyerek hemen değerlendirmelere geçebiliriz. Aslında diyor, kadınlar tamamıyla bir bütün olarak insan soyunun sürdürülmesi için vardırlar. Panoram'ın yani karakter özelliğini buradan aldığını görebiliyoruz. Bu nedenle kaderleri burada sona erdiğinden, arkadaşlar kaderleriniz burada sona erdi. Artık hiçbir şey yapamazsınız. Sadece çocuk üreteceksiniz. Fabrika gibi. Genellikle bireyden ziyade tür için yaşarlar ve yüreklerinin derinliklerinde bireyinkilere göre türün yani insan türünün iş ve meseleleri daha derin bir yankı bulur. Bu onların bütün varlıklarına, yaşamı algılama ve hareket tarzlarına belirli bir hafiflik yahut uçarılık, genellikle esaslı biçimde erkeklerinkinden farklı olan belli bir eğilim kazandırır. İşte evlilik yaşamında bu kadar sık karşılaşılan ve adeta normal bir durum haline gelen bir sürü anlaşmazlık ve uyumsuzluğu doğurup geliştiren şey de budur diyor arkadaşlar. Bu kadar basitmiş yani. İnsan türü için yani bir üretim fabrikası olarak Beyza arkadaşım ne söylersin bu adama? Bilemiyorum. Biraz bakmak lazım. Nasıl bir ailede büyüdü falan yani şimdi. Otomatikman oralara gidiyor. Onun için bilemeyeceğim. Bu adam yüzünü merak ettim. Nasıl görünüyor acaba bu adam dedim. Bir bakayım dedim.
nurunu kaybetmiş olarak gördüm kendisini. Neyse şimdi dış görünüşle ilgili çok şey söylemeyeceğim ama bu da önemli bir nokta. Yine burası da önemli. Bakın kendisi de Rousseau'dan etkileniyor. Ben şimdi Rousseau'yu da okumuştum okulda falan. Bazı şeyleri paylaşıyordum. Bundan sonra hayatta paylaşmam arkadaşlar bu iki insanda. Şimdi Rousseau da şöyle bir şey söylemiş. Önce bir Schopenhauer'ın kendi tespitlerine bakalım. Diyor ki kadınların mizacında doğalarının en derinlerinde her şeyi erkeği elde etme aracı olarak görme düşüncesi köklüdür. Başka herhangi bir şeye ilgisi her zaman gerçekten uzak öykünme ve taklitten ibarettir. Ay şöyle sinirleniyorum bunu okurken. Sahte bir ilgidir diyor. Amaçlarını eriştirecek her şey yosmalık, yapmacık ve kandırmacadan oluşan dolambaçlı bir yoldan başka bir şey değildir. Nitekim Rousseau bilir. Kadınlar da genellikle herhangi bir sanata yönelik olarak sevgiye rastlanmaz. Onlar herhangi bir şey hakkında doğru ve gerçek bir bilgi sahibi değillerdir. Dehadan yoksundurlar demişler bu iki insanlar bizim hakkımızda arkadaşlar. Şimdi bunların canını kim yaktı? Hangi kadın yaptı bilmiyorum. Gerçekten sorumlu olarak o kadınları da görmek isterdim ama bu beni bayağı tetikledi. Bırakamadım da devam ediyorum şimdi. Zamanım yok aslında. Yayına yetişmemiz gerekiyor ama ne yazmış ya falan diye okuduğum yerler oldu. Son olarak bir şey daha okuyacağım çünkü çok yer var ama bir yeri daha okuyayım. Şimdi iki kişi arasında mizaç, kişilik, düşünme tarzı ve zihni yeterlilik bakımından uygunluğun bulunmadığı, bilakis bunlardan ötürü birbirlerine karşı bir tiksintinin hatta düşmanlığın bahis konusu olduğu durumda bir aşkın doğması da pekala mümkündür. Böyle bir aşk onları her şeye karşı körleştirir ve eğer bir evlilikle neticelenirse bu doğal olarak son derece mutsuz bir evlilik olur diyor. Bu da biraz Yulia ile Laptev'in aşkının çekirdeklerini görüyoruz. Yani bu kitabı sanki okumuş da Çehov ondan sonra bu iki kitabını yazmış gibi geldi bana. Öyle söylemek istedim. Biz şu anda bunlara yükseliyoruz ama gerçekten bu zamanda böyle düşünen insanlar hala var yani. Yani şimdi seni ümitsizliğe götürmek istemem ama Hı hani hı. bunlar tane zaman yaşamış netice itibariyle birer tarihi figür ve de felsefi figür şu an için. Ama hala bugün böyle düşünüp hayatını da bu şekilde yaşayan çok erkek var maalesef. Hı. Öyle ama biraz da şimdi bir şey değişti diye düşünüyorum ben. O bahsettiği erkek modeli var mı günümüzde sence? Şöyle erkek yani. Biraz erkeklerin bakış açılarının ve atılım yapma o girişken ruhunun da geriye gittiğini hatta böyle feminen bir şekilde bir kalıba yani büründüklerini görebiliyorum ben. Hı hı. Kadınlar da ister istemez bakıyorlar ki hani tabiat boşluk kabul etmez ya birinin de orayı doldurması lazım yani o yapacak başka bir şey yok çünkü. Kadınlar da ister istemez o maskülen tarafı doldurmaya çalışıyorlar. Biz ne yapalım yani? Şimdi burada ben bayağı bir düşündüm bunların üzerine arkadaşlar. Evet. Prenses erkekler falan boşa Nefes türemedi. erkekler var. Daha yeni Bu bir. prenses erkek dedikleri şey yani böyle mesela narsist gibi bu kavram oldu ama çok sürekli kullandığımız, gündeme getirdiğimiz gerçekten benim de iki oğlum var, senin bir oğlun var. Üzerine düşünmemiz gereken bir şey. Erkekler niye böyle oluyor? Evet. Yani burada mesela hangi kadınlar canını yaktı bunların acaba merak ettim dediğin yer var ya, bence ilk olarak bakılması gereken yer anne. Hı hı. Yani bu mentaliteye Ne gelmiş. yapmış bu anne bunları? Ne olabilir Evet. yani? Aynen bilmiyoruz. Oraya bakmak lazım. Mesela biraz bir fikrimiz olsa neler olmuş olabileceğiyle ilgili bir belki fikir yürütme imkanımız olabilir. Anne kadar tabii ki baba da burada önemli. Yani nasıl bir şey devam ettiriyor? Nasıl bir Hı hı. zihinsel miras ya da davranışsal miras devralmış? Bilmiyoruz yani o noktada. Anne baba bu noktada gerçekten önemli. Yani bunu yazmış kişilerin ya da bugün hala buna benzer davranan kişilerin ya da bunun ters tarafından senin söylediğin hani o daha prenses erkek kavramları üzerinden neden erkeklerin şu anda böyle bir noktaya geldiler durumunda hep dönemsel olarak yetiştikleri ortam ve ebeveynlerin yetiştirme tarzlarının bu noktada çok fazla önemi var. Yani prenses erkekleri de konuşacaksak eğer onları da neticede birer anne yetiştirdi. Ve Kesinlikle. orada da evet bir şekil bir disfonksiyonel bir durum var yani çok belli. Bir yerde kırılma noktası yaşandı bence. Yani bizim kaçırdığımız bir şey var ama tam olarak bir yerde bir kırılma noktası yaşandı. Kadınlar Ebeveynlikte öyle diyorsun. oldu. Yani erkekler böyle oldu, kadınlar öyle oldu ama ne zaman ne oldu tam olarak düşünmek gerekiyor. Bunu araştırmak lazım. Akademik bir araştırma yapılması gerekiyor. Çünkü buradaki okuduğumuz her şey çürütüldü aslında. Çünkü şu an tam tersi oldu. Kadınlar çok baskın oldular. Zaten tam olarak böyle alakalı bence. Hani arada bir şey var, birkaç nesil var.
ve o aradaki nesiller de bu kadar sert bir ve değersizleştirilen bir kadın algısından, hani bu kadın algısının yetiştirdiği birkaç nesil diyelim ki sonrasında gelen daha değersizleştirme üzerinden konuşuyorum. Sonra netice itibariyle bu kadınlar daha farklı bir erkek yetiştirme. Hani sen dedin ya benim iki oğlum var ve hani bu yetiştirme konusuna dikkat etmemiz gerekiyor dediğin yer itibariyle kesinlikle doğru. Şimdi orada da belli ki ayarı bir yerde kaçtı bu işin. Yani Hı zarar hı. vermesin, değer versin, işte ne bileyim duygusunu anlasın, duygusal olsun, ne bileyim duygusunu ifade etsin, daha duygular üzerinden karşısındakini Hı belki hı. anlasın, değer versin, değer görsün gibi belli şeyler olsun isterken belli ki orada terazide bir yerler feci derecede şaştı ki aşırı derecede değer görmeye odaklı. Bu şekilde burada da yine aslında farkında olmadan şöyle bir yere geliyoruz. Bence burası önemli. Bu da yine kadınları farklı bir şekilde zorbalama şekli. Hı Yine hı. zorbalanan aslında kadın burada. Eskiden daha sert ve daha değersizleştiren bir dil üzerinden yapılıyormuş bu. Şu anda da tamamen sorumluluk almayan ve daha ego merkezli bir yapı üzerinden yine zorbalanıyor aslında. Aynı şey. Sen diyorsun ya sistem açık kabul etmiyor ve kadın da bu sefer o eril tarafı doldurmaya çalışıyor diye. Yine kadın farklı bir yere savrulmuş oluyor ve yine kendisine ait olmayan bir şeyi yapmak zorunda ya da doldurmak zorunda bir yerde buluyor kendisini gün sonunda. Yani kadın birçok şeyi daha fazla yüklenmiş oluyor. Hı hı. Yüklerini çoğaltmış oluyor. Dolayısıyla daha çok bağırması da, daha çok yani sesini duyurmaya çalışması da bununla alakalı olabilir belki de. Bir açıdan şeye çok katılıyorum. Dozu aştığımızı belli noktalarda, ipin ucunu da kaçırdığımızı düşünüyorum ben de aynı şekilde. Geçen bir yayında dinlemiştim. Çok da dikkatimi çekmişti. Hatta bunu eşimle de paylaştım. Çok da önemsedim. Belli bir yaştan sonra erkek çocuklarının daha çok babalarıyla vakit geçirmesi gerektiği savı vardı. Çünkü yoksa dedi bu prenses erkekler oradan doğuyor. Usta çırak ilişkisinin çok önemli olduğunu söyledi mesela. Çok aileler var babası olmayan ya da nasıl diyeyim bekar anneler var. Onları da göz önünde bulundurarak mutlaka erkek modelinin hayatında bir şekilde yakınında bir yerde durması gerektiğini savunan bir duruştu. Bunun üzerine düşündüm ve bu baya baya buraya değiyor yani. İşin ucunda buraya geliyoruz. Öyle veya böyle aynı noktaya çıkıyoruz gibi geliyor bana. Buralara bakmak lazım galiba. Çünkü buradaki filozofların da söylediği gibi sadece insan türünün işte üremesi veya türemesi için iki kişi bir araya geliyorsa bu çok saçma olurdu yani. O zaman bu insanların beklentileri, duygusal hissettikleri o hislerimiz, arkadaşlar hislerimiz nerede kalıyor yani? Biz bir şey hissetmiyor muyuz insanlar olarak? Ben kadınları geçiyorum şimdi. Tamamen bütün insanları konuşmak için söylüyorum. Hislerimiz nerede? Mesela acı hissediyoruz. Çehov'un çok güzel Acı diye bir öyküsü vardır. Müthiştir o öykü. Acısını paylaşmaya çalışır mesela. Veya burada bebek kaybı var. Bebek kaybından sonra anne baba olarak ikisi de bir acı hissediyor. O acı ekseninde acılarını paylaşarak bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyorlar. Yani o zaman şöyle olsaydı fabrika gibi üresin, herkes yoluna devam etsin. Öyle bir şey olabilir mi? Bizi besleyen, bizi dönüştüren, bize iyi gelen ya da ayakta tutan ilişkiler değil mi? Ben böyle olduğuna inanıyorum. O yüzden kesinlikle bu filozofların düşüncelerine katılmıyorum. Yani eğer yüzümüzdeki o nuru da kaybediyorsak bu yokluktan kaybediyoruz yani bence. Evet, bu biraz çünkü söylediğin her şey insan olmakla alakalı bir şey. Yani bunun zıttını söyleyen hani Schopenhauer biraz öyle bir yerden konuşuyor. Daha hani insan olmanın dinamiklerinin çok da merkezde olmadığı yani işte iletişimde olmak, duyguların içine katmak, beraber ortak bir alan kurmak, o ortak alanda beraber bir şeyler yapmak, bir şeyler üretmek gibi hani daha o duygusal tatmini yüksek bir ilişki inşa etmek. Çocukları da aslında burada hani hep çocuklarla ilgili şeylerde konuştuk. Buradaki dengeyi kurmak çok kolay değil. Çocuk yetiştirirken ki anne baba dengesini de kurmak kolay değil. Çünkü biz çok dengesi kaçmış bir şey alıyoruz. Hala da onu devam ettiriyoruz. Yani böyle çok kendi içinde stabil, oturmuş böyle hani şey söylemleri var ya işte bir çocuğu bir köy yetiştirir falan gibi böyle şu an için çok ütopik olan söylemler var ya bir zamanlar öyleymiş. Ama neticede biz şu anda onun çok uzandığı bir şey devraldığımız için
Bu dengesi zaten baştan kaçmış sistem içerisinde. O dengeyi şu anda bizim oturtabilmemiz de zor. Bu çıktılar da bunlarla alakalı çıktılar. Onun için bu noktada şey dediğim gibi, yani senin de söylediğin şey, benim senin anlattıklarından duyduğum şey hep o insani olan şeyi muhafaza edebilmek üzerine kurulu bir şey. Yani insan olduğumuzu unutmamak, karşımızdakinin de insan olduğunu unutmamak, insan olarak benim belli duygusal ihtiyaçlarımın olduğu, karşımdakinin de insan olarak belli duygusal ihtiyaçlarının olduğu gerçeğini hep aktif tutmak. Bu senin okuduğun metinlerdeki en belirgin şey bence biraz buydu, yani tamamen Eksik olan duygudan değil mi? yoksun. Evet, daha böyle mekanik bir yerden sanki, daha bence hani, tamam, bu kelimeyi kullanacağım, daha hayvani bir Hı perspektif hı. bence burası. Gözden kaçtığı yer bence burası. Ben böyle düşünmüyorum ama bu beyefendi böyle düşünmüş, böyle de yaşamıştır muhtemelen. Kadınlar da geçmiştir hayatından. Bu noktada Hatta tam da şöyle bir cümlesi var. Bir böceğin belli bir çiçeği, meyveyi ya da bir et parçasını seçerken gösterdiği özen, tırtır sineğinin yumurtalarını başka bir yere değil, sadece oraya bırakabilmek için yabancı bir sineğin larvasını ararken takip ettiği yol ve onu korumak için ne zahmetten ne tehlikeden çekinmemesi aşikar ki bir erkeğin bireysel olarak kendisine uygun olan belirli bir doğaya sahip bir kadını seçerken gösterdiği dikkat ve ihtimama çok benzer. Yani bakış açısı tam senin söylediğin gibi hayvani. evet, evet, aynen öyle. Çok çok belli zaten. Yani sen bu alıntıyı bu Evet ya. şekilde yapmamış olsaydın bile, Çok hani iyi ya. ben de bu anlaşılıyor zaten yani. Çok uzak bir yer değil. Çok belli. Hani böyle bir yere bakarak bu çıkarımları yaptı. İnsana Hı hı. bakarak yapmıyor bu çıkarımları yani. Başka bir yere bakıyor. Nereye bakıyor bilmiyorum ben hani. Ama insana bakarak yapmıyor. İnsana baktığında, çünkü senin söylediğin gibi, bir yerde bulursun kendini ister istemez. Çünkü bu Değil bizim mi? doğamızda var yani. Bu bizim yapımız bu. İnsan olmanın getirdiği şey. Bilinçlilik, farkındalık, İhtiyaç. bu evet bizim duygusal ihtiyaçlarımız, insan olma hali falan, hani zaten hepsi irade buraya giriyor. Bazı şeylere dediğim gibi hayır diyebilmek ya da evet diyebilmek, kendimizi iyileştirmek, hepsi aynı potanın konuları. Hepsi burada eriyor biz yolu yürürken. Onun için kızma, sakin ol. Var böyle arkadaşlar. Yani Allah uzak etsin hepimizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan da uzak etsin deyip dua edip yola devam etmek lazım. Çok başka yapılabilecek Kesinlikle. bir şey yok. Ya bunları da tabii öğrenmek önemli. Bir de şey yıllar sonra da başka kuramların gelmesi gerekiyor. Kesinlikle. Onlar için de bazı araştırmaların ve çalışmaların yapılması açısından da belki birilerine bir işaret olsun dedim. Bunu o yüzden burada paylaşmak istedim gerçekten. O zaman kısaca şöyle söyleyebilir miyiz ya da söyleyelim hatta böyle bir başlangıç cümlesi olsun yeni dönemde. Ya insani olanı hatırlatacak şeyler okuyalım, izleyelim, dinleyelim, görelim. Çünkü bizi tatmin edecek ya da bizi gerçekten insan olduğumuzu hatırlatacak şeyler olmazsa yazık olur gibi geliyor bana. Kaçırırız birçok şeyi yani. Düşünsene bazen 2-3 saatlik bir film izliyorsun orada bir sahne sadece ufacık birkaç saniyelik sahne yani seni senden alabiliyor. Çünkü orada sana değen bir şey var. İşte bizim öykü ya da yazarken de veya işte bir roman okurken de yapmaya çalıştığımız şey de o anları yakalamak galiba. O anları yakalayan insanların empati yeteneğinin de yüksek olduğunu düşünüyorum naçizane. Empatinin de yani bu empati yapabilme özelliğinin de önemli olduğunu aynı zamanda vurgulamak isterim. Yoksa yazık oluyor yani böyle sadece kendimize odaklı bir şekilde kendimizi merkeze koyarak yaşarsak o hayattan ne çıkar diye söylemiş olayım. İlişkileri kaçırıyoruz aslında. Yani biraz oradan Evet. bakmak lazım. Böyle bir içgörü oluşturamazsak eğer kendimizle ilgili, Hı hı. bu her şey için geçerli. Çocuklarımızla ilgili, eşimizle ilgili, arkadaşlarımızla ilgili, iş yerindeki şeyler. Şimdi hepsinin farklı dinamikleri var hayatımızda. Hiçbirisi aynı ilişki değil. Hepsi birbirinden çok farklı. Ama hepsi de ilişki bir tarafıyla. Yani Hı bizi hı. besleyen tarafları olması gerekiyor. Zorlukları da var kendi içinde. Ama bizi besleyen de bir tarafı olması gerekiyorsa eğer, o zaman senin dediğin gibi o ruhsal ve duygusal olan tarafı besleyecek içeriklerle karşı karşıya. Yani başkalarını etiketlemek ya da yargılamak için değil de, ben buradan kendim için ne öğrenebilirim, ne çıkarabilirim, ben buradan ne katabilirim me dair bir algı olmazsa maalesef kimse kendine bir şey katamıyor ve olduğu haliyle, yani ki dediğim gibi böyle çok insan var olduğu gibi gelip giden bu hayatta. Evet ya çok üzücü. Evet ama işte yani var neticede.
Ve Hı dediğim gibi hı. hani en başta söylediğimiz şeye geliyoruz. Bence öyle bir kapanış bu noktada güzel olur. Ben de onu belki vurgulamak isterim bütün bu şey içeriğinde. Güç sadece kendimizde aktif ve öyle olmalı. Yani kendimizi değiştirmek için, karşımızdakini değiştirmek için değil, kendi algımızı yönetmek için belki, karşımızdakininkini değil. Ancak bunu yapabiliyorsak o zaman bir değişim, bir dönüşüm. Karşıdakinde de. Bu mesela terapide hep konuşulan ve söylenen bir şeydir. Yani karşımdaki aynı kişi ne olacak ki? Ne değişecek ki? Hani ne farklılaşacak ki? Nasıl bir iyileşme olabilir ki? Gibi bir ümitsizlik olur hep başlarda. Ama ilişki hala aktifse biz değiştiğimizde karşımızdaki de değişmek zorundadır. Bu pimpon maçına benzer. Biz hep aynı yerden vurduğumuz için topa, karşıdaki de hep aynı yerden cevap veriyor topa yine. Bizi aynı yerden atıyor. Ben vuruş köşemi değiştirirsem ya da vuruş açımı değiştirirsem karşımdakine top başka bir yerden gidecek. İlk başta algılayamayacak ama sonrasında o topa vurmak istiyorsa eğer kendisini kendisinin konumlanmasını değiştirmek mecburiyetinde kalacak. Değişmek Refleks. durumunda kalacak yani. Onun için iş her zaman benim değişmemle alakalı. Ben değiştirsem ve farklı bir yerden topa vurmaya başlarsam karşıdaki de otomatik olarak attığı yeri verdiği tepkiye, duruşunu değiştirmek durumunda kalacaktır. Ben de bunu söylemiş olayım. Keyifliydi, güzel bir kitaptı ya ben sevdim. Evet, çok güzel bir katkıydı. Son söylediğini ben de böyle duvara asayım en iyisi. Bu yaz ona bakayım sürekli. Çok güzeldi, hoşuma gitti gerçekten. Kitap bize bayağı kapı açtı. Yani birçok düşündürücü malzeme verdi. Kısa olması da enteresan yani. Hem kısa hem de yoğun. Evet, evet, gerçekten yani bu kadar kısa bir kitaptan bu kadar konu ki hala bence konuşulabilir yani birçok şey vardı içinde. Bu kadar çok malzeme çıkması da Çehov'un mahareti diyelim yani. Şimdi onu da göz ardı edemeyiz, gerçekten iyi bir yazar. Mesela psikolojik bir şey vardı, bir cümle vardı. Ben düşündüm onun üzerine biraz. Bir insan hayattan tatmin olmadığı, mutsuz hissettiği zaman bu ıhlamur ağaçları, gölgeler, bulutlar, halinden memnun ve kayıtsız bütün bu doğal güzellikler ne kadar da bayağı geliyor. Değil mi? Bu algıladığımız zaman mesela ruhsal durumumuza göre dış dünyayı algılama şeklimizi o kadar güzel yansıtmış ki çok sevdim bu cümleyi de. O yüzden okumak istedim. Şimdi tabii bunları da düşünüyoruz yani. Mesela bu kitabı okurken hangi kafadayız? O algı penceresinden mi bakarak algıladık bütün bunları bilemiyorum ama güzel kapılar açtığını düşünüyorum. Eklemek istediğin son olarak bir şey var mı? Yok yani biraz önce söylediğim dediğim gibi bir bitirme şeyi olabilir. Bir alıntı olabilir. Biraz önce onu gördüm. Aslında onun üzerine çok durmadık ama bence burası önemli. Belki bir küçük de bir iki cümle onunla ilgili söyleyebilirim. Yulia kendi kendine soruyordu. Sırf dış görünüşünü beğenmediği için bir adamın evlenme teklifini reddetmekle iyi mi etmişti? Sevmediği birisi olduğu, onunla evlenmenin bütün hayallerine, kendi mutluluk ve evlilik hayatı anlayışına ebediyen veda etmek anlamına geleceği doğruydu. Peki hayallerini süsleyen o kişiyle bir gün karşılaşabilecek miydi? Şimdi bu soru bence çok önemli bir soru. Kitabın çok başlarında geçen bir kısımdı bu Hı bu hı, arada. Ben bu son dönemde hani dediğim gibi yine çevremdeki birçok kişi evlilik karar verme ile ilgili hep böyle bir kaygıya karşı karşıya olunduğunu görüyorum. Yani birisiyle tanışıyor çok da hani tam da değil sanki yani tam da bunu istemiyorum hı ama hı, hani zaten yani benim istediğim de karşıma çıkabilecek mi ki? Falan gibi bir algıyla ya da bir korkuyla aslında bu bir endişe ve bu bir korku. Ve bu biraz da kıtlık bilinci. Bunu da ilave etmek isterim. Yani yok ki hani yok zaten yok. Nasıl beni bulacak da çok bağlantılı. Çünkü olmadığına inanıyor gerçekten bir tarafıyla. Bunu sorguluyorsa zaten burada bir azlık olduğuna dair bir şey var, bilgi var yani. Çok az zaten ve o az olan da beni bulmayacak ile ilgili bir şey. O hı hı. açıdan sen de en başta demiştin ya hani doğru karar vermek kime göre doğru, hepimizin doğrusu da birbirinden farklı. Hani bunu konuşmalı mıyız, konuşmamalıyız çok da emin değilim demiştin programın başlarına doğru. Ama buraya bakması gerektiğini düşünüyorum ben herkesin. Gerçekten istediğimiz gibi insanlarla bir arada olmak keyifli bir şey. Diğer türlüsü ızdıraba dönebiliyor. Bu kitapta da buna dair şeyler vardı zaten, izlekler vardı. Onları konuştuk. Bunu iyi düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Yani azıcık bir soru işareti varsa bence geri çekilmek daha iyi gibi, doğru gibi. Yine bir şey söyledim ama. Yani en azından şöyle söyleyelim hani tecrübeli en azından evli ve tecrübeli ve bu şey hani çok hariçten gazel okumayan iki insan olarak ve ben biraz tecrübesi de olan
ve evlilik terapisi eğitimi de olan ve bir dönem şu anda görmüyorum ama çift de görmüş bir terapist olarak kesinlikle katılıyorum. Net olunması gereken, iyi yani emin, çok emin. En azından karar aşamasında çok emin olunması gereken bir karar olduğunu düşünüyorum bu karar. Güzel bir şey söyledin. Yani mesela bazı kararların böyle %100 bir sezgisel içeriden gelmesi gerekiyor. Mesela ben bu iş yerine girdiğimde sadece iş yerine bakacaktım hastaneye. Gezdiriyorlar ya. Ben girdim ve şu hisse kapıldım Beyza. Ben buradan emekli olup çıkarım. Bu his emindim, %100 eminim artık ben buradan emekli olacağım. Belli oldu bu. Daha yani sadece beni gezdiriyorlar ve ben onay vermedim. Onlar da onay vermedi ama bir bakayım da diye girdiğim hala şu an öyle hissediyorum yani orada kalacak gibi görünüyorum. Evlilik kararım da biraz öyle olmuştu. Tamam ben bu adamla evlenirim demiştim ve öyle kararımı çok hızlı bir şekilde vermiştim. Enteresan yani bazı şeyler geliyor içeriden bir yerden. Daha sonra da şey olmuyor yani nasıl diyeyim çok çabuk çürütülen bir karar değil bu. Çok çabuk böyle değişen acabalar çürütmüyor kararı ya da etkilemiyor diyebilirim. Bu da şey önemli çünkü zaten bu işin tabiatı, evlilik için söylüyorum, Hı hı. fırtınalı. Tabii. Şimdi bu fırtınaya dayanabilmesi için demir attığın şeyin çok sağlam olması lazım. Geçeceksin çünkü öyle ya da böyle. Hani süt liman değil yani. Hiçbir zaman süt liman olmayacak. Dönem dönem olacak ama dönem dönem de olmayacak. Yani aynı deniz gibi bazen sakindir bazen de fırtınalıdır ya, yani aynı şey aslında, hiçbir farkı yok. Onun için o dönemden geçerken savrulmaman için şeyi sağlam yere bağlamış olman lazım. O kararın net olması ve sağlam olması gerekiyor ki o dönemler tık daha kolay atlatılabilsin. Yani kendi içindeki zorluk biraz daha dayanılabilir olsun. Yani sağlam kaza bağlamak diyorsun. İyi karar vermek. Yani iyi düşünün arkadaşlar diye bitirelim. Evet tabii yine de düşünmek lazım. Doğru söylüyorsun. Çok güzeldi. Seninle sanıyorum bu tür konuları konuşmamıştık yayınlarda. İyi oldu, değişik oldu. Teşekkür ederim. Çok güzel ipuçları verdin. Her zamanki gibi cömertsin. Bilgilerini bizimle paylaşıyorsun. Bu yüzden de ayrıca teşekkür etmiş olayım. Son Ben olarak ben bir cümle geçmişti kitapta. Onunla kapatmak isterim. Özel fikirler üretmek, muazzam şeyler yaratmak değil amacım. Ben sadece yaşamak, düş kurmak, umut etmek, her şeye yetişmek istiyorum demişti oradaki bir karakter. Bence bunun üzerine düşünebiliriz diyorum ve hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.